Ya ben bu kadar dua ediyorum ama bu benim istediklerim her zaman olmuyor. Yani Allah'a elimi açıyorum. Allah'ım bunu ver, şunu ver, bunu istiyorum, bundan arzu ediyorum, bu benim olsun istiyorum diyoruz ama olmuyor. Peki gariplik nerede? Aslında burada gariplik şu. Birçok insanımızın Cenab-ı Hakk'ın bize duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var ayetinde söylemiş olduğu söz bizim tarafımızdan şöyle anlaşılıyor. Yani siz ne isterseniz ben size vereceğim gibi anlaşılıyor. Yani biz elimizi kaldırdık, ya Rabbim ben araba istiyorum, ev istiyorum, şöyle istiyorum, evlenmek istiyorum, şöyle bir şey istiyorum deyince sanki bunlar kayıtsız şartsız Allah tarafından bize hiç sorgusuz sualsiz verilecekmiş gibi bir hisse kapıldığımız için şu soruyu soruyoruz. Neden vermiyor? Zaten ne isterseniz vereceğim diye bir ayet yok. Nasıl bir ayet var? Siz bana dua edin, yani benden bir şey isterseniz ben size cevap veririm diyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri bu dua konusunu izah ettiği, bu duayı nasıl anlamamız lazım, doğrusu nedir'i çözüp Rabbimize karşı bu gibi edepsizliklerde bulunmayalım diye bu konunun ne olduğunu izah ediyor. Beraber okuyalım, öğrenelim inşallah. Bakın çok muhteşem bir ders. Hem bir de duanın mahiyetini öğrenmiş olacağız. Eğer desen birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir. Her duaya cevap var ifade ediyor. Neydi? Dua edin, size cevap vereyim. Soruda ilginç bir yanlış anlama var. Buraya lütfen dikkat edin. Birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Bu yüzden ne yapıyor bazı insanlar? Rabbine karşı küsüyor, darılıyor. Beni duymuyor mu diyor. Haşa. Duymayı yaratan Allah'a beni duymuyor mu diyor. Sesi yaratan Allah'a beni işitmiyor mu diyor. Bazen insan böyle saçma sapan sözler söyleyebiliyor. İtikadının dışına çıkabiliyor. Halbuki ayet umumidir diyor soru soran. Bak demiş ya, dua edin cevap vereyim demiş. Tamam, güzel, her duaya cevap var ifade ediyor. Peki niye benim duamı kabul etmiyor? El cevap, lütfen şu muhteşem cevaba, bu kadar basit bir cevabın güzelliğine bir bakın. El cevap. Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Doğru mudur? Kim söyledi onu? Kaç yaşındasın? Maşallah sana bak, 11 yaşında hayır da bir cevaptır dedi. 11 yaşındaki bir kardeşimizin bile basitlikle çözebildiği hayır da bir cevabı insanlar anlamayınca niye vermiyor diye itiraz ediyorlar. Ne istersen vereceğim demiyor, cevap vereceğim diyor. Her dua için cevap vermek var, fakat kabul etmek, hem aynı istenilen şeyi vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Mesela, lütfen dikkat edin, hasta bir çocuk çağırır. Ya hekim, ya doktor bana bak. Doktor lebbeyk, buyur emret. Ne istersin? Cevap verir. Doktor cevap vermiş oldu mu? Oldu değil mi? Hasta çocuk ne demişti? Doktor bir bana bak dedi. Evet, o da tamam buyur lebbeyk, ne istiyorsun söyle dedi. Çocuk şu ilacı ver bana dedi doktora. Doktor ise çocuğun istediği ilacı aynen verir veyahut o çocuğun faydasına binaen o istemiş olduğu ilaçtan daha iyisini verir veyahut hastalığına, o çocuğun hastalığına o istediği ilacın zarar olduğunu bildiği için hiç vermez. Şimdi soruyorum, doktor cevap verdi mi vermedi mi? Verdi. Cevabın da 3 tane kademesi var değil mi Yahya? Evet. Ne yaptı? Yani bir direkt istediğini verdi, olabilir. Veya daha iyisini verdi. Veya da baktı ki çocuğun istemiş olduğu ilaç aslında onun için zararlı, hastalığı için hiç vermedi. Peki diyebilir misiniz? Doktor çocuğu hiç umursamadı. Diyemezsiniz. İşte Cenab-ı Hak
Hakimi mutlak, hazır nazır olduğu için, yani bizi bizden daha iyi bildiği için, şu kainatta bir kaderle bir hüküm icra ettiği için, neyin ne olacağını, istediğin şeyin sana faydalı olup olmayacağını, o istediğin şeye ulaştığın zaman o istediğin şeyin senin hayatına zarar vereceğini hepsini biliyor, doğru mu? Biz de ondan istiyoruz. Allah'ım beni yaratan sen, kainatı yaratan sen, ben şöyle bir şey istiyorum diye dua ettiğim zaman Cenab-ı Hak o doktorun çocuğa muamelesi gibi yapıyor. Ne yapıyor? İşte Cenab-ı Hak Hakim-i Mutlak, hazır ve nazır olduğu için kulunun duasına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla, cevabıyla ünsiyete çevirir. Bilirsin. Yani ben bu elimi kaldırdığım zaman beni duyan bir Rabbim var. Bu elimi kaldırdığım zaman beni işiten bir Rabbim var. Benim ihtiyaçlarımı bilen bir Rabbim var. Onun için dua etmek çok keyiflidir, çok huzur vericidir. Gerçekten duanın sırrını yakalayanlar için. Böyle o hakikaten insanın ifade edemediği ruhta bir lezzettir Allah'la konuşmak. Dikkat edin. Fakat Allah kulunu işitir. Fakat insanın heve-perestane, yani o nefsinin arzularıyla heveskerane, aslında faydalı değil, sonucunu bilmeden istediği şeylerin tahakkümüyle, zorlamasıyla değil, belki hikmet-i Rabbaniye'nin iktizasıyla, yani Allah o kuluna faydalı mı değil mi diye bakarak veriyor. Ya matlubunu, ya o kulunun istediğini veya o kulunun istediğinden daha iyisini verir veya hiç vermez. Şimdi ayete ters bir durum var mı? Peki Rabbimizi suçlayacak bir durum var mı ortada? Böyle bir ayet var mı? Ne isterseniz vereceğim diye. Demek ki biz neyi bilmiyormuşuz? Biz bu cevap verme kısmının ne olduğunu bilmediğimiz için hata yapıyoruz. Ama dua boşa mı gidiyor da şöyle düşünebilirsiniz. Ettik, olmadı, vermedi. Şimdi daha iyisini verse sanki dua kabul olmuş. Hani bir fayda temin etmişiz. Değil mi? İstediğimizi verince, daha iyisini verince de kabul etmişiz. Ama hiç vermeyince hepten zarar etmişiz gibi bir durum oluyor. Öyle mi? Değil mi? Hani hatta bazı kardeşler de bana Uğur abi bir dua eder misin dediği zaman ben dedim ki Rabbim hayırlısı da versin kardeşim dedim. Bana çocuk dedi ki bir tanesi, abi dedi hayırlısını karıştırma. Ne yapayım dedim. Direkt versin dedi. Hani hayırlısını bile istemiyor. O kadar o istediği şeye kilitlenmiş ki diyor ki versin abi, hayırlı deme abi diyor. Direkt versin. Hani hayırlı deyince hayırsızsa vermeyecek. Sen ona karışma diyor. Bazı gençler hani dua ederken diyor ya Allah'ım bana para ver. Öyle bir para ver ki diyor sapıtıp sapıtmayacağımı görmek istiyorum. Bunun gibi yani böyle bir garip bir şeyler. İşte duada bakalım elinizi kaldırdığınız zaman kârda mısınız zararda mısınız bir bakın. Bir de dua ve başımıza gelen hadiseler ne? Neydi senin adın? Emre. Duaları genelde biz ne zaman isteriz? Ne zaman yaparız? Bir ihtiyaç esnasında değil mi? Ya bir paraya sıkışmışındır, ya bir hastalık vardır, ya bir musibet vardır, ya başında bir sıkıntı vardır, çözemediğin bir hadise vardır. Orada hatırlarsın. Orada Allah'a dua edersin. Yoksa normal zamanda öyle çok da Allah'a bir dua etme hali içinde değiliz zaten. Çünkü her şeyi kendimiz hallediyormuşuz gibi bir halimiz var. Ya ben o işi çözerim abicim. Yalnız kurt diyor. Yalnız kurt. Alfa. Değil mi? Öyle diyor. Bizim Mirza öyle diyordu. Alfa. Sigma erkeği. Anladın mı? Yani böyle bir duygudayız. Yani biz çözeriz abi. Ama bazen hakikaten o çözemediğin Allah'ın seni böyle önüne oturttuğu, ellerini açtırttığı bazı anlar vardır. Şimdi bak bu anlar neymiş? Dua neymiş bir bakalım. Hem dua bir ubudiyettir. İşte bu. Dua nedir? Bir kulluktur. Ne gibi? Namaz gibi. Namaz kılmak nasıl bir kulluksa,
Dua etmek de bir kulluk. Oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek nasıl bir kulluksa, nasıl bir ibadetse aynen böyle dua da bir ibadet. Şimdi namaz kılarken bir beklenti içerisinde namaza duruyor musunuz? Niyet ettim Allah'ım Mercedes ve 3+1 bir daire almak için öğlen namazının farzını kılmaya diyor musunuz? Demiyorsunuz. Diyorsun niyet ettim Allah'ım senin rızan için diyorsunuz. Değil mi? Hiç beklentiniz yok. Hiç böyle bir şey yapmıyoruz. Çünkü biz niye yapmıyoruz? Çünkü biz namazın ibadet olduğunu biliyoruz. İbadetler de niçin yapılır? Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır. Ama duayı garip bir şekilde biz aynı namaz gibi bir ibadet olduğunu atladığımızdan dolayı sanki böyle ben isterim Allah verir gibi böyle bir isteme verme eylemi gibi düşünmüşüz. Hiç ibadet gibi gelmemiş ama oysa dua bir ubudiyettir. Ubudiyet peki nedir? Namazın dünyevi karşılığı yok. Ben yaklaşık işte 30 yıldır falan namaz kılıyorum. Sonra da kazalarla da tamamladık. Ama gerçekten de namazını kılsan da çeki de ödeyemiyorsun. Arabayı da çarpıyorsun. Hasta da oluyorsun. Çok da öyle dünyaya dönük çok da bir şey değişmiyor. Normal her insanın yaşadığı imtihanları yaşıyorsun. Peki niye kılıyoruz? Çünkü biz namazın neticesi olarak ahirette bir karşılık bekliyoruz. O karşılığı da durup dururken mi bekliyoruz? Hayır, Cenab-ı Hak namaz kılanlara, değil mi? Namazda devam edenlere, yani o ibadetin şükrünü eda edenlere cenneti vereceğini vaat ettiği için dünyada hiç beklentimiz yok. Yani ulan öğleni kıldık, ikindiyi kıldık, akşamı da kılayım, yatsıyı kılarsak çeki öderiz diye bir derdimiz yok. Hepimiz ahirette bir karşılık bekliyoruz. İşte aynen öyle de neymiş? Ubudiyet ise semerat-ı uhrevidir. Bunların karşılığı ahirette. Ama ahiret deyince ne oluyor biliyor musunuz size? Bana öyle oluyordu. Ya kardeş böyle hani böyle hazır birkaç tane böyle bir şey de olsa, fırsat, imkan da olsa iyi olur aslında. Hani her şey ahirete kalmasın. Çünkü öyle deyince böyle çok uzak bir zamanda, çok uzak yıllar sonra böyle cennet, köşk falan bizim nefsimiz bundan çok hoşlanmıyor. Ne diyor? Abi hemen. Yani 10 bin lira versin abicim cennetteki köşkü ben veririm diyecek adamlar var dünyada yani. Değişirim. Ya adam dese ki mesela kardeşe ya 1 milyon melek geldi bir tane 1 milyon veriyoruz hemen bu yapmış olduğun kılmış olduğun namazı yerine. Olur kardeşim ama cennette 3 tane sarayın gidecek. Gitsin abi. Çünkü biz dünyayı o kadar çok cennet gibi yaşamak istiyoruz ki. O kadar çok böyle dünyayı sevdik ki dünyadan ayrılamıyoruz. Her şey burada olsun istiyoruz. Dünyada cennet hayatı yaşamak istiyoruz. Umutlanmayın böyle bir şey yok. Cenab-ı Hak sizi böyle bir hayat yaşatmayacağım diyor. Aksine canlarınızla, mallarınızla, sevdiğiniz şeylerle imtihan olacaksınız diyor. Öyle hayat böyle mükemmel, böyle pes pembe geçmeyecek yani. Bir bakacaksın her şey güzel giderken hastalık. Bir bakacaksın her şey güzel giderken bir musibet. Bir gideceksin hiç beklemediğin hadiselerle karşılaşacaksınız. Buna hazır olun. Bizim Rabbimiz buna hazır olmamızı söylüyor. Rahat etme yeri dünya değil, ahiret, cennet. Onun için iman ettik zaten. Şimdi buraya dikkat edin. Burayı okuyayım, bitireyim ve mevzuyu çözelim. Çok güzel bir yer. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. Lütfen daha önceden bu dersi dinleyenler varsa tekrar etmiş olsun. İlk defa dinleyenler varsa unutmasın. Bu cümle muhteşem bir hakikati ifade ediyor. Dünyevi maksatlar, hastalıktan kurtulma veya da musibetten kurtulma, bir şeyi arzulama, ne istiyorsanız o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar gayeleri değil. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Doğru mu? Peki yağmur namazı ve duası ibadetinin vaktinin geldiğini nerede anlarız? Yağmursuzluk ise o ibadetin vaktidir. Sabah namazının vakti, öğlen namazının vakti hepsi kainatta bir işleyişin neticesinde güneşin dünyayla değil mi sistematik bir duruşu neticesinde biz ne diyoruz? Güneş çıkıyor sabah, öğlen tepede öğlen namazı, ikindi yatsı bak sürekli olarak bunlardan namaz vaktinin geldiğini anlıyoruz. Sonra dönüyor hilali görüyoruz. Diyoruz ki artık oruç tutmamızın vakti geldi diyoruz. Peki duanın vakti nedir?
Ne anladınız az önceki okuduğumda? Duanın vakti nedir? Musibetler, belalar, sıkıntılarınız da duanın vaktinin geldiğini gösteriyor. Yani bela duanın ezanıdır. Nasıl ezanı duyarız? Namaz kılarız. Aynı bunun gibi. Başınıza bir sıkıntı mı geldi? Ezan olduğunu unutmayın. Duanın ezanı okunuyor. Ve hemen ellerimizi kaldırma vaktimiz geldiğini anlarız. Eğer sırf o niyet ile olsa, özür dilerim, yoksa o ibadet ve dua yağmuru getirmek için değildir. Eğer sırf o niyet ile olsa o dua, o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Ne diyor burada? Çok müthiş bir şey. Cenab-ı Hak kullarını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Yoksa o yağmursuzluk, o şey, o namaz, bakın çok enteresan, o işin olması için değildir. Yani yağmur yağsın diye bir beklentiyle namaz kılıyorsanız o namaz geçerli olmuyor. Ne niyetle kılınacakmış? Yağmursuzluk, yağmur namazının, duasının vaktini bana gösteriyor. Ben duayı ederim, namazı da kılarım. Yağmuru yağdırırsa da yağdırır, yağdırmazsa da yağdırmaz diyeceğiz. Mesela bir başınızda bir musibet var. Diyeceksiniz ki bunu niye kaldırmıyor? Kaldırabilir de, kaldırmayabilir de, belki o musibetle senin günahlarını temizlemek için o musibeti kaldırmıyor. Çünkü öyle bir günah biriktirmişsin ki ahirette kalmasını istemiyor Rabbin. Dünyada temizlemek istiyor o musibetle senin günahlarını. Tertemiz huzuruna almak istiyor. Onun için hastalığa, musibete, sıkıntıya da böyle bakacağız. Şimdi şurayı okuyayım bitireyim. Aynen onun gibi yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir. Belaların istilası, insana belaların gelmesi ve muzur, bize zarar verici şeylerin bize saldırması duaların evkat-ı mahsusalarıdır. Hususi vakitleridir. İşte insan o vakitlerde aczini anlar. Dua ile, niyaz ile Kadir-i Rahim'in, Kadir-i Mutlak'ın dergahına iltica eder. Eğer dua çok edildiği halde belalar def olunmazsa denilmeyecek. Düşün, başında sıkıntı var, ediyorsun gitmiyor. Dua kabul olmadı. Belki denilecek ki duanın vakti kaza olmadı. Bu ne demek duanın vakti kaza olmadı? Yani sen o 10 rekatlık öğlen namazının 10 rekatını bitirmeden ibadeti tamamlamış olur musun? Olmazsın. Ramazan'da bir ay oruç tutmadan iftardan sahura o oruç ibadetini tamamlamış olur musun? Olmazsın. Demek ki başınızdaki musibetlerin de o ibadetin tamamlanması için bir süresi var. Bazen 10 gün, bazen 5 yıl, bazen 20 yıl bilemiyoruz. Ama o süre içerisinde sana hususu bir ibadet, hususu bir dua ibadeti tahsis edilmiş. Anlaşılıyor değil mi burası? Eğer Cenab-ı Hak fazl ve keremiyle belayı ref etse, başından kaldırsa nurun ala nur. O vakit dua vakti biter, kaza olur. Demek dua bir sırrı ubudiyettir. Anladığımız şey zihninizde inşallah belirginleşmiştir. Demek ki elimizi kaldırdığımız zaman boşa gitmiyor. Bu eller havaya kalktığı andan itibaren her kelimenize, her cümlenize, her elinizi kaldırışınıza ahirette saraylar, köşkler, dünyada arzu ettiğiniz evlerden daha güzel köşkler, dünyada arzu ettiğiniz arabalardan daha muhteşem binekler, dünyada gezmek, görmek istediğiniz yerlerden daha muhteşem yerler bizler için bekliyor bu dualarınızın karşılığı. Ama ahirete imanınız yoksa bir cennet gibi bir dar-ı saadetin varlığına zaten iman etmemişseniz bu dediklerimizin anlaşılması mümkün değil. Elbette iman ettiğimiz için diyoruz ki elhamdülillah edilen dualar boşa gitmiyor. Kimse Rabbine karşı edepsizlik yapıp da Allah'ım beni duymuyor musun? Beni işitmiyor musun?
beni umursamıyor musun gibi sözler sarf etmesin.